Evet arkadaşlar, bugün bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Yağ dosyasını açıyoruz bugün. Yediğimiz gıdalarda yağ var mı? Varsa hangi tür yağlar var? Yağları yemek zararlı mı? Yağdan uzak mı durmalıyız? Evet, konumuz Canan Karatay. Hoş, öyle bir şey yok. Bugün ben varım sadece ve yağ meselesini birlikte konuşacağız. Geçen gün ablamlardaydım. Kahvaltı ediyoruz. Ablam masaya süt koydu. Yeğenim sütü içti, hiç beğenmedi. Normalde de çok sever. Ya dedi, tadı biraz garip. Ben de içtim. Hakikaten öyle. Ablama sordum. Dedi ki bu yağı azaltılmış süt dedi. İçtim. Hiç de hoşuma gitmedi. Dedim ki dur bakalım bu neden böyle? İşte daha sağlıklı dedi. Ben de atladım, laboratuvara geldim. Bakalım yağı azaltılmış sütler daha sağlıklı mı, ya da bu yağ azaltılmış sütlerin içerisinde ne kadar yağ var? Normal yağlarla arasındaki fark ne? Onu da görelim dedim. Arkadaşlar, yağlarla alakalı genel bir kanı var. O da yağların zararlı olduğuna yönelik bir kanı. Bence yanlış. Bence değil, zaten yanlış. Neden? Çünkü yağların her biri zararlı değildir arkadaşlar. Bizim yağ tüketmemiz gerekir. Yağlar bir kere vitaminlerin emilimini sağlar. Vücuda enerji sağlar. Hormon dengesinin düzenlenmesini sağlar. Yağlar önemlidir. Her türlü yağ yenmez. Oraya geleceğiz. Bunların miktarı da önemlidir. Mesela sağlıklı yağlar. Bunlar tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar olarak tanımlanabilir. Mesela zeytinyağı tekli doymamış yağlara bir örnektir. Somun balığında bulunan yağ çoklu doymamış yağ, omega 3. Bunlar sağlıklı yağlar. Örneğin omega 3 her gün alınması gerekiyor. Mesela balık yağı genelde çocuklara içirilir. Yetişkinlerin de aslında her gün balık yağı alması öneriliyor. Bu da vücuttaki omega 3 dengesinin sağlanması için. Bu da bir yağ mesela. Yani zararlı olsaydı çocuklara veya bize omega 3 için işte o bir yağ sonuçta, yani yiyin demezlerdi. Balığın da yağı önemli olduğu için yiyoruz aslında. Yoksa et işte, ama yağ var. Balık yağı önemli bir mesele. Peki balığı tavada kızartınca iki yağ aynı anda almış oluyoruz. Daha faydalı mı oluyor? Vallahi bence güzel bir soru. Ama hangi yağda kızartıldığına göre değişir hocam. Şimdi sen kalkıp onu margarinde pişirirsen olmaz. Çünkü margarin ne arkadaşlar? O da bir yağ değil mi? Ama mesela ne dedik? Doymuş yağ, doymamış yağ. Bunları hep duyarsanız margarin doyurulmuş yağdır mesela. Zararlıdır. Mesela ayçiçek yağını alırlar, onu doyururlar hidrojenle. Aslında doğal olmayan bir yağ çeşidi diyebiliriz. Bu da margarini zararlı hale getirir. Katıdır zaten. Şöyle hayal edin. Bu damarları tıkamak için birebir. Katı bir şey sokuyorsunuz vücudunuza. Katı bir yağ. O içeride tekrardan katılaşıyor zaten arkadaşlar. Tereyağı da katıdır ama bakın, tereyağı doymuş yağlara örnektir. Fakat tereyağı zararlı değildir diyebiliriz. Bununla ilgili çok ünlü profesörlerin açıklamaları var. Şimdi biz burada oralara çok da zararlı değildir'e çok girmek istemiyorum ama tereyağı en nihayetinde hayvansal bir yağdır ve kırmızı et yağlı olduğu için o da yendiği zaman damar tıkanıklığı, çok fazla yememek gerektiği söylenir. Fakat bunlar aslında doğal yağlar, aynı zamanda doyurulmuş yağlar değil. Kırmızı etteki doğal bir yağ. Tereyağı da ineğin sütünden bir kez daha çalkalama yöntemiyle bir kaymak oluşturuluyor. Onu alıyorsunuz, işte tereyağı size. Yani kaymak diyebiliriz aslında. Tereyağını mesela bir daha eritin, bir daha bekletin, ondan da sade yağ çıkar. Mesela bu baklavalarda kullanılan, o baklavanın tadını veren yağ sade yağdır, tereyağı değildir. O da yine tereyağından elde edilir. Dolayısıyla bunlar hayvansal yağlara örnek olarak verilebilir. Mesela trans yağlar, işte az evvel bahsettiğim gibi margarin, bunlar doyurulmuş yağlar arkadaşlar. Yani değişmiş, dönüştürülmüş, olduğundan farklı hale getirilmiş. Bunlar kötü kolesterol denilen LDL'yi yükseltir. Şimdi iyi kolesterol, kötü kolesterol, oralara çok girmeyeceğim. Yine bizim konumuzun bir tık dışında. Artık bilim dünyasının üzerinde bu kadar tartıştığı meselelere girmeyeceğim. Fakat biliyoruz ki işte trans yağlar, bu paketli ürünler, bunların içerisindeki yağlar çok da sağlıklı değil arkadaşlar. Dolayısıyla olabildiğince doymamış yağları, işte zeytinyağı, bitkisel yağ, bakın avokadonun içinde de yağ var. Birazdan göreceğiz. Zaten bu deneyde onun için yapıyoruz. Yağlar enerji kaynağıdır fakat yüksek miktarda alındığı zaman gereksiz enerji ortaya çıkar. Dolayısıyla bu da ne olur? Vücut bunları depolar ve kilo alırsınız. Yağ olarak depolar vücut bunları. Bunun çaresi de nedir? Spor yapmak ve tabii ki az yemek. Bir diğer mesele vitaminlerin emilmesi dedik. Vücuttaki A, D, E, K vitaminleri, ki bunlar çocukluğumuzdan beri çok önemlidir. Onlar yağda çözülür arkadaşlar. Yağ sayesinde emilir. Dolayısıyla bu vitaminlerin emiliminin gerçekleşmesi için bir yağ alımı gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten bu anlattıklarımla şuraya kadar
yağlardan çok da uzak durmamamız gerektiği aşikar. O yüzden öyle her yağ kötüdür diyemeyiz. Dengeli, kontrollü, fazla almadan, trans yağ tüketmeden yağ tüketebiliriz. Gıdalarda yağ olup olmadığını anlamanın pratik bir yolu var. Bu deneyi bunun için yapıyorum. Malzemeler geliyor. Sudan 3 çözeltisi, deney tüpleri, damlalık, bitkisel yağ, az yağlı süt, yüksek yağlı süt, avokado püresi, su, tahin. Arkadaşlar eldivenimi gözlüğümü taktım. Sudan 3 çözeltisi elimizde, bu hazır satılıyor. Burada sütler var elimde. Tam yağlı, az yağlı, bu su. Burada ayçiçek yağım var. Burada avokadoyu ezeceğiz. Tahin var elimizde. Deney tüplerim var. Şimdi damlalığımla şöyle ben deney tüplerime malzemelerimi dökeceğim arkadaşlar. Şuradan aldım. Tam yağlı sütle başlayalım. Ya bu böyle uzun sürer. Ben bunu böyle... Bak şimdi hocam. Yaparım ben bu işi. Şimdi arkadaşlar bu sudan 3 çözeltisi gördüğünüz gibi şöyle bir yavru ağzı bir rengi var. Çok hoş bir rengi var. Bunu buradaki deney tüplerinin içerisine dökeceğim ve bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Mesela şöyle buradan başlayalım. Neydi? Tam yağlı süt. Evet arkadaşlar, yeterince bekledik ve aslında görüntü beklediğim gibi çıktı, bir farkla. Tahin beni çok şaşırttı. Şimdi size tekrardan hatırlatıyorum. Bakın burada tam yağlı sütümüz vardı. Tam yağlı sütümüzün rengi az yağlı sütün renginden bir tık daha yoğun. Gördüğünüz gibi. Burada döktüğüm sudan 3 çözeltisi ne kadar kırmızılık veriyorsa içine döktüğüm maddeye, oradaki yağ oranı o kadar yüksek diyebiliriz. Burada bakın tam yağlı sütle yarım yağlı süt arasındaki çok dramatik bir fark yok ama bir fark var. Gördüğünüz gibi tam yağlı sütte daha yoğun bir renk gözlemledik. Döndük. Burada arkadaşlar yağ ve su. Yine çok fark yok aralarında. Fakat yağın içerisinde gördüğünüz şu yapı, bu arada suyun içerisinde yağ yok arkadaşlar. Onu da şöyle görmüş oluyorsunuz. Burada bakın yağın içerisine döktüğüm zamanki davranışa bakın. Ne oldu burada biliyor musunuz? Polar ve apolar dediğimiz iki tane aslında bizim molekül var. Bunu daha önce su sabun deneylerinde falan anlatmıştım. Yağlar apolar moleküldür. Su polardır arkadaşlar. Burada arkadaşlar sudan 3 çözeltisi de apolar, yağlar da apolar. Ne oldu? Bakın birbirlerini tuttular. Burada bunu görebiliyoruz. Yine renk olarak da sudan daha koyu bir renk, daha turuncu bir renk. Su çok açık kaldı. Burada çözeltilerin birbirinin nasıl, daha doğrusu sudan 3 çözeltisinin içindeki apolar moleküllerin yağın içerisindeki apolar moleküllerle nasıl bir bağ kurduklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Döndük. Avokado yağ olduğu aşikar. Değil mi? Aslında burada oranları tam hesap etmek çok mümkün değil. Ama mesela tahin zaten arkadaşlar susamın yağıdır tahin. Susamı ezersin ve tahin oluşur. Çok susamlı şeyler yemeyin. Simit kilo yapar, susam falan. İşte yağ zaten susam ezilmiş. Susamı ezdiğiniz zaman yağını çıkartırsınız ve tahinde oldukça güçlü bir yağ. Peki zararlı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü tahin pekmez bizim sofralarımızın da vazgeçilmezi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tablo aşırı dramatik olmasa da, yani çok çarpıcı renkler elde etmesek de tahinle beraber onu da yakalamış olduk. Ben etkilendim yani. Suda olmaması şaşırttı. Demek ki ben su içtiğim için kilo almıyorum. Ya muhtemelen sen suyun yanında artık ne yiyorsan oradan kilo olursun Erhan'cığım. Zaten suda yağ vardır demek manası var arkadaşlar. Su polar, yağ apolar. Eğer
Yağ olsaydı suyun içerisinde zaten böyle homojen bir görüntü elde edemezdiniz. Su ve zeytinyağını düşünün. Bunlar karışmazlar. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Soru. Sudan 3 çözeltisi kullanılarak yapılan yağ tespiti deneyinde aşağıdaki örneklerden hangisinin kırmızıya boyanması beklenmez? A. Nişasta çözeltisi. B. Az yağlı süt. Arkadaşlar cevaplarınızı yorum olarak bekliyorum. TikTok, YouTube, Instagram her yerden bizi takip etmeyi, izlemeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Beğeniyorsanız tabii. Bilimle kalın. Hoşça kalın.